8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kalp ve damar hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Selen Yurdakul. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam kalp damar tıkanıklığı dediğimizde sadece kalbi ilgilendirmiyor aslında, beyinde bir şekilde orada bir sürü damarlar var ya da bacaklarda, böbrekte, hemen her organda. Kalp damar tıkanıklığı nedir? Nedenleri nelerdir? Neden olur? Biraz bahseder misiniz? Tabii. Kalp damar tıkanıklığı kalbi besleyen, kalp kasını besleyen koroner damar dediğimiz damarların tıkanmasıdır. Bu tıkanma mutlaka oradaki bir kolesterol plağı dediğimiz bir kolesterol birikintisinin üzerine bir pıhtının oturmasıyla olan bir tıkanıklıktır. Ve bu da enfarktüs dediğimiz, yani kalp krizi dediğimiz ağır ölümcül de olabilen tablolara neden olur. Bunun en çok sebebi sigara içilmesi, genetik olarak ailede bir kalp damar hastalığı için genetik bir yük taşınıyor olması, bir risk olması, kötü giden bir diyabet hastalığı, yani şekerin uzun süredir yüksek gitmesi, yüksek kolesterol, kandaki kolesterol düzeyinin yüksek olması ve yüksek tansiyon, kontrolsüz, tedavisiz yüksek tansiyon bunlara sebep olur. Hocam peki kalp krizi geçirdiğini anlamayan insanlar var. Yani evet geçirmişsin diye sizler söyleyebiliyorsunuz bazen. Kalp krizi nasıl olur? Geçirdiğimizi nasıl anlıyoruz? Kalp krizinin çok tipik belirtisi kravat bölgesi, kravat altı bölgesi dediğimiz göğsün ön tarafında çok şiddetli baskı tarzında bir ağrıdır. Hastalar bu ağrıyı sanki oraya bir tır oturmuş gibi, üzerine bir yük binmiş gibi baskı şeklinde bir ağrı olarak. Sol kol derler bir de. Evet, sol kola, yani daha doğrusu sadece sol kol değil, her iki kolun iç tarafına da bu ağrı vurabilir, sırta da vurabilir, geniş bir yayılım bölgesi vardır. Hatta sadece alt çene ağrısıyla bile kalp krizi gelebilir. Sadece alt çene ağrısıyla bile. Ama kalp krizinin ağrısız olduğu durumlar da vardır. Biz buna sessiz enfarktüs deriz. Bunun için önemli bir grup diyabet hastalarıdır. Hep dediğimiz gibi kontrolsüz giden bir şeker hastasında sinir uçları, ağrı duyusunu alan sinir uçları harap olur. Ve bunun çok kötü bir sonucu olarak kalp krizi geçirdiğini hasta anlamayabilir. Hocam eskiden biz üniversite yıllarındayken, hani ben kardiyoloji stajı yaptığım zaman falan hatırlıyorum. Anjina derdik. Evet. İşte tabii enfarktüs başka bir şey, anjina başka bir şeydi. Evet. Bu spazm mı diyeceksiniz ona, ya da bu sessiz kalp krizleri, işte stabil anjinalar, unstabil anjinalar diyerek o tanımlar değişmiştir belki de, bilemiyorum artık. Kısmen. Kısmen değişmiştir. Bahsettiğim artık 30 yılın üstünde yani. Şimdi hocam kalp krizi hiç belirti vermeden de olabilir mi? Çünkü bu hani anjina, hani enfarktüsten farkını bir anlatırsanız, çünkü izleyicilerimiz her şeyi kalp krizi olarak niteliyorlar. Aslında bazı şeyler kalp krizi değil. Değil, evet. Anjina dediğimiz şey aslında o ağrının ismi. Yani kalp krizi veya kalp damar tıkanıklığının sebep olduğu ağrının ismi Latince anjina aslında. Yani dolayısıyla hastanın yaşadığı şeyin adı, semptomun adı. Ama enfarktüs yok ama daha. enfarktüs olabilir, olmayabilir bunun altında. Yani çünkü enfarktüs de ağrıyla gelir. Enfarktüs öncesi belirtiler de ağrıyla gelir. Enfarktüs öncesi dediğimiz durum, kalbi besleyen damarlardan birinde ya da birkaçında bir tıkanıklık mutlaka olması lazım. Ama bu tıkanıklık damarı tam olarak tıkarsa, yani damarda akım tam olarak kesildiği anda o bölge tamamen ölür. Ve buna biz enfarktüs ya da kalp krizi diyoruz. Yani damarın %100 tıkanmasıdır enfarktüs. Ve bu anjina dediğimiz ağrının 30 dakikadan fazla hissedilmesidir. Enfarktüs öncesi durumlar ise o damarın tam olarak tıkanmaması, henüz %100 olmaması ama yine de enfarktüse giden yoldaki basamaklardan biri. Orada da hasta ağrı hisseder, buna da anjina denir ama daha kısa süreli bir anjinası olur. Aslında kalp ağrısı olarak başlayan, yani ayak sesleri, aslında enfarktüsün ayak sesleri bunlar. Evet, evet. Demek ki Habercileri. krizi geçirmeden önce böyle bir şikayet var ise, bunun mutlaka diğer hastalıklardan, işte mideden, akciğer hastalıklarından ekarte edilebilmesi için mutlaka bir kardiyoloğa gitmeleri gerekiyor. Lazım. Buranıza tır oturduysa mutlaka bir kardiyoloğa gidin mi diyoruz hocam? Mutlaka, o farklı bir ağrıdır. Yani hastalar bunu daha önce hiç hissetmediğim tipte bir ağrı, bu ağrı ilk defa oldu, ben böyle bir şey yaşamamıştım şeklinde tarif ederler. Yani aslında hastalar bunu çok güzel tarif ediyorlar, farklı bir şey olduğunu. Böyle bir durumda
hemen uyanık olup mutlaka bir kardiyoloji hekimine gitmek lazım. Peki yanımızda birisi kalp krizi geçirirse ona acil durum olarak biz normal halk olarak yardım edebilir miyiz hocam? Kısmen edebiliriz gibi. En önemli şey hemen en yakın acile hastayı götürmektir. İlk basamak. Hemen. Hangi hastane olduğu hiç önemli değil ama en yakın acile, yani acil tıbbi müdahalenin yapılacağı bir kuruma götürmektir. Kalp krizinde ilk müdahalede hemen hastayı anjiyo laboratuvarına alıp, artık öyle yani eskiden anjiyolar daha sonra yapılıyordu ama şimdi artık yeni yaklaşım enfarktüs sırasında anjiyo yapıp hastanın enfarktüsten sorumlu damarını açmak. Hocam o esnada öksürün diyenler var. Böyle bir şey doğru mu acaba? Yani halk arasında böyle bir şey. Aslında tam olarak doğru değil. Öksürük, ıkınma ya da derin derin nefes alma gibi manevralar aslında çarpıntı için yapılan manevralar. Ama o sırada kalp krizi ile beraber tansiyonda oynama olabiliyor, tansiyon yükselebiliyor ya da hastada çok ciddi çarpıntı olabiliyor. Belki ona yönelik faydası olabilir ama kalp krizine yönelik böyle bir öneri yok. Ona özel bir durum değil yani. Peki ne yapması lazım hocam kişinin? Yani direktman acil aradık ama o esnada kişi kalp krizi de geçiriyor. Yani hemen kaldırıp kendi imkanlarıyla bir taksiye atıp mı götürmeliler? Çünkü ambulansın gelmesi de 10 dakikayı sürebilir. Ama o esnada o kişi artık hani bir şekilde saniyelerle yarışıyor. Aslında doğru olan şey tıbbi müdahale yapılacak bir şekilde götürmek, transport etmek. Yani evet, ambulansla. Çünkü çok kritik bir tablo, ölüm oranı çok yüksek bir tablo. Yolda götürürken her şey olabilir ve o sırada müdahale edemezsek, yani bu ambulans içinde değilse, herhangi bir arabanın içindeyse müdahale edemezsek hastayı kaybedebiliriz. Dolayısıyla ideal olanı ambulansın en çabuk sürede gelmesi, tıbbi müdahale yapılacak bir şekilde hastayı transport etmektir. Doğrusu budur. Peki hocam, kalp krizine sebep olan faktörler nelerdir? Kalp krizine sebep olan faktörler öncelikle sigara içmek, sağlıksız beslenmek, kanda yüksek kolesterol seviyesi, tansiyonun yüksek olması, kontrolsüz, tedavisiz tansiyon, diyabet, şeker hastalığı, kötü giden bir şeker hastalığı, yani kan şekerinin yüksek gittiği, kontrol altında olmayan, ilaçlarının ya da insülinin düzgün kullanılmadığı bir şeker hastalığı ve ailesel olarak, genetik olarak kalp krizi riski taşıyor olmak. Yani birinci derece akrabalarda kalp krizi tanısı konmuş olması ya da kalp damar hastalığı Bunu hocam geçirmiş şeyle olmak. koyabilir miyiz? Aşırı sedanter ya da aşırı stresli yaşamak da eklenebilir mi? Tabii ki çok önemli. Yani aşırı sedanter yaşam, hareketsiz yaşam eşittir obezite, eşittir yüksek tansiyon, eşittir diyabet. Bu sebeple zaten kalp hastalığı neden olur. Aşırı stresli yaşam da yine vücudun immün sisteminin, bağışıklık sisteminin bozulmasıyla beraber yine kalp krizine, yani bütün damar hastalıklarına sebep olabilir. Aşırı spor? Yarışmalı spor gibi, yani inanılmaz vücut geliştirici, çok fazla kas çalıştıran, çok anormal spor olursa o da bir kalp yetmezliği sebebidir. Yani direkt kalp damar hastalığı değil ama kalp kasını kalınlaştırdığı için o da bir kalp yetmezliğine neden olan önemli bir sebeptir. Hocam bir de şeyi sormak istiyorum. Kalp krizi geçiren bir kişi, işte bu biri oldu, ikinci olursa işte daha kötü, üçüncü de kesin ölünür falan gibi Evet. halk arasında işte üçte, yani üç yaptırmaz, üçünde oldu mu bittin artık yemek gibi bir şey. Geçmiş olsun. Yani kalp krizi geçiren bir kişi kaç defa kalp krizi geçirebilir ya da yani birinci kalp krizinden kurtulma ihtimali nedir gibi böyle biraz farklı bir soru sormak istedim. Şimdi şöyle, kalp krizi, kalbi besleyen 3 tane ana damar vardır ve onun dalları vardır. Onlardan birinin, ikisinin ya da hepsinin birden tıkanması. Burada kalp krizinin kaç damarda olduğu, o damarın beslediği alanın, kasın, yani kalp kasının ne kadar geniş ve kalbin ne kadar önemli bir yerini tuttuğu çok önemli. Kalp krizi birçok defa geçirilebilir. Onun belli bir sayısı yoktur. Üçüncüsünde gitmiyoruz yani hocam. Şöyle, her seferinde risk artar tabii ki. Çünkü kalp krizi demek, kalp damarının tamamen tıkanması, %100 akımın kesilmesi demek ve onun beslediği kalp kasının tamamen ölmesi demektir. Ve kalpte kalp hücresi öldüğü zaman bunun geriye toparlanma ihtimali çok düşüktür. Dolayısıyla birinci kalp krizini geçirdik, kalbin bir bölgesi çalışmıyor, kalbin geri kalan bölgeleri çalışıyor ama artık bu kalbin performansı azaldı. Eskisi kadar Örneğin değil. %30 azaldı. İkinci bir kalp krizinde
Başka bir bölge daha gitti, daha da azaldı. %30 daha azaldı. Evet, ya da daha fazla. Dolayısıyla her seferinde kişinin kalpten ölüm riski artar. Hocam bir de şimdi şöyle, insanlar tabii ki teşhis meselesinde, yani teşhis konusunda, yani tanının konulması meselesinde anjiyo tabii biraz daha ürkütücü geliyor. Günümüzde bir de MR anjiyo var. BT anjiyo. BT anjiyo, MR diyorum, BT anjiyo. Şimdi hani anjiyo belki yaptırmak istemeyen bir kişi BT anjiyoyla da tanı şansı alabiliyor mu? Tanı şansı alır ama BT anjiyo ile normal anjiyonun önerildiği alanlar biraz farklı. Onu iyi bilmek lazım. Koroner BT anjiyo dediğimiz aslında normal bir tomografi cihazında kalp damarlarının bir boya maddesiyle görüntülenmesi. Bu aslında ailesinde yüksek risk taşıyan kişiler için, hastalar demeyeyim çünkü henüz hastalık geçirilmeden önerilen bir tetkik. Ailesinde kalp krizi geçirmiş, damar hastalığı tespit edilmiş kişilerin taranması için ve erken tanı konması için ortaya çıkmış bir teknik. Dolayısıyla koroner BT anjiyo sırasında sadece damarlar görüntülenir, yani sadece tanı konur. O sırada o darlığa stent takılarak müdahale edilemez, yani tedavi şansı yoktur. Normal anjiyo ise kalp krizi geçirmiş ya da demin bahsettiğimiz anjina dediğimiz göğüs ağrısı, yani kalp damar hastalığı belirtileri olan herkesin normal anjiyo ile bakılması lazım. Peki hocam, kalp krizi nasıl tedavi edilir? Kalp krizinin tedavisi hemen hastanın en yakın acile götürülüp orada hemen anjiyoya alınıp mekanik olarak o damarın açılması. Aynı zamanda da yoğun kan sulandırıcı ilaçların verilmesiyle, yani hem ilaç tedavisi hem de mekanik olarak o darlığın balonla açılıp oraya stent dediğimiz değişik açıldıktan sonra o damarı açık kalmasını sabitleyen maddelerin takılmasıyla olur. Akışı devam ettirmek gibi. Akışı bir an önce tekrar sağlamak ve devam ettirmek. Hocam çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben hem teşekkür ederim. bizim yakınlarımızda neler yapabileceğimizi hem de bizlerin nasıl sağlıklı beslenmesi gerektiğini ve neler yapabileceğimizi kalp ve damardan korunmamız için çok güzel açıkladınız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bugün bizlerle kalp ve damar hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Selen Yurdakul vardı ve bizlere kalp ve damar hastalıklarından nasıl önlenebileceğini çok akış bir şekilde anlattı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ve 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.